Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti. Peki bu devletleri yer değiştirirsek? Öncelikle Amerika'yı yerinden kaldırmak için 2 adet mega drone'a ihtiyacımız olacak. Bir mega drone'u Alaska'ya gönderelim. Diğerini de Amerikan anakarasına gönderelim. Toprakları kaldırıp Çin'e doğru hareket edelim. Mega dronlar Amerika'yı havada tutarlarken bu sırada Çin'e bir adet mega drone yollayıp Amerika kıtasına yolculuk yaptıralım. Bu sırada Amerika'yı yerine yerleştirelim. Ancak Moğolistan topraklarının yarısı Amerika'nın altında ezilerek okyanusun derinliklerine gömülürdü. Ayrıca Kazakistan ve Rusya'nın bir bölümü Alaska bölgesinin uyguladığı baskıyla çökerdi. Çin'i yerleştirdiğimizde Kanada topraklarının %30'unu kaybederdi. Çin artık bol yağmurlu muson ikliminden karasal iklime geçerdi. Böylece sadece mısır ve soya yetiştirilebilirdi. Sıcak okyanus akıntıları sayesinde Guangdong bölgesi kumsallarıyla ünlü bir turizm mekanı haline gelirdi. Ayrıca Amerikan bizonu Çin topraklarında yaşamını sürdürürdü. Her iki tarafı da okyanus olacağından yüksek nüfusunun protein ihtiyacını balıkçılık ile karşılardı. Amerika'da ise pirinç ve buğday en çok yetiştirilen tarım ürünü olurdu. Arizona çölleri Himalaya buzul dağlarına yakın olacağından verimli tarım arazilerine dönüşürdü. Fakat Kuzey Dakota ve Montana eyaletleri Gobi çöllerine yakınlığından dolayı çölleşmeye başlardı. Plajlarıyla ünlü Florida sahillerinin yerini olabildiğince uzun çay bahçeleri alırdı. Alaska'daki buzullar erirdi. Ayrıca iklimden dolayı artık panda ve Tibet sığırı Amerika topraklarında yaşamaya başlardı. Sincan Uygur özerk bölgesi Asya'dan gelen gemiler için ticaret limanı haline gelirdi ve gelişirdi. Yunnan kenti ve Meksika arasında kaçakçılık olayları yaşanırdı. Kuzey Kore kendisini besleyecek bir Çin olmayacağından Amerika'ya yenik düşerdi. Böylece Güney Kore ile birleşip tek bir Kore Cumhuriyeti kurulurdu. Amerika Kore Cumhuriyeti ve Japonya'yı birbirine bağlayacak yaklaşık 937 kilometre uzunluğundaki Uzak Doğu Ticaret Köprüsü kurulurdu. Böylece hızlı bilgi aktarımı olur, bilimin daha hızlı gelişmesine katkı sağlanırdı. Çin ürettiği malları Avrupa ve Afrika pazarlarına götürürken ulaşım maliyeti artacağından ticaret hacmi gerilerdi. Bu nedenle Brezilya ve Meksika devletleri yeni ticaret ortakları olurdu. Ancak Amerika için durum tam tersi olurdu. Çoğu ülkeye ürettiği malları hızlıca ulaştırabilirdi. Bu sayede kâra girerdi. Apple ve Intel fabrikalarını Çin yerine daha yakınındaki Güneydoğu Asya ülkelerinde açardı. Bu sebeple ulaşım maliyetinden kaçınırdı. Çevresindeki komşuları Amerika'ya göç etme hayalleri kurarlardı. Özellikle Hintliler sınırı geçmeyi çok isterlerdi. Amerika önlem olarak sınıra duvar örerdi. Çinliler ise daha yüksek refah seviyesi olan Kanada'ya göç etme hayalleri kurarlardı. Çin Dünya Kupası elemelerinde Amerika kıtasındaki güçlü futbol ülkeleriyle maçlar oynayacağından gruptan çıkma şansı pek bulunmazdı. Ancak Amerika Asya ülkeleriyle oynadığı eleme maçlarını kazanıp gruptan kolayca çıkabilirdi. Amerika Rusya ile sınır olacağından askeri harcamalarını çok daha fazla arttırırdı. Hatta bu iki devlet arasında sınır anlaşmazlıkları yaşanırdı. Belki bu savaşa bile dönüşebilirdi. Çin ise ezeli düşmanı Hindistan'ı Asya'da bıraktığı için Amerika kıtasında barış içinde yaşardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.